Merhaba, ben Öykü. Ben Övgü. Bugün bölümümüzün konusu bir diziyi yıllar sonra tekrar izlemek. Film de olabilir bu arada. Ama buradaki konumuz tekrar izlemek tekrar değil. izlemek değil. Bir şey izliyorsunuz, aradan uzun yıllar geçiyor. Siz bir sürü şey yaşıyorsunuz, değişiyorsunuz, büyüyorsunuz. Sonra tekrar o şeyi izliyorsunuz. O aradaki farkı ve nasıl izlediğimizi konuşacağız. Eğer böyle bir tecrübeniz varsa ben çok merak ediyorum hangi filmi veya diziyi böyle izlediniz. Aradan çok zaman geçtikten sonra tekrar izlediğinizde ya da hatta kitap okumakta bile oluyor. Evet, kitap okumakta da Yani oluyor. mesela doğru. ben Simyacı kitabını hem çok çocukken okumuştum. Tabii ki de anladığım şeyle lisede okuduğum şey ve sonradan tekrar okuduğumda anladığım şey farklı oldu. Bunun gibi yani. Evet, çünkü Simyacı asla bir çocuk Çocuk kitabı kitabı değil. değil. Bu arada yeni gelenler varsa programımızı tanıtalım. Madalyanın iki yüzü bizim dizilere ve filmlere hem akademik gözle baktığımız hem de seyirci gözüyle yorumladığımız bir program. İkimiz de doktorlarımızı yeni bitirdik ve akademik bakış açısına katabileceğimiz güzel bir zaman olduğunu düşündük. Evet, hem de sevdiğimiz şeylerden hep beraber konuşmak çok güzel oluyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Karşılıklı da öyle fikirleşmiş ve güzel konuşmuş oluyoruz. Bugünün temel dizisi Gilmore Girls. Gilmore Girls. Evet, sen daha güzel telaffuz ettin. Estağfurullah. Gilmore Girls'ü bilmeseniz de bir şekilde duymuşsunuzdur. Çünkü özellikle son zamanlarda tekrarlarıyla beraber çok fazla popüler olan bir dizi. Özellikle Netflix'te tekrar bir devam filmi çekildiği için de aslında devam filmleri çekildi 4 season olarak. Görmüşsünüzdür izlemediyseniz de, izlemiş de olabilirsiniz. Bizim çok sevdiğimiz bir dizi. Biz Gilmore Girls dizisini aslında ortaokulda izlemeye başladık. Ve biraz liseye de taştı. Yani o dönemde izlediğimiz bir diziydi. Ve şimdi yıllar geçti aradan. Birkaç sene önce tekrar izledik. Üniversiteden mezun olmuştuk. Baştan sona aldık. Yani birden başlayıp Netflix için yapılan o filmleri dahil olarak. Evet, izledik. Ve tabii ki de biz ortaokuldan bu yana çok fazla değiştik, büyüdük, çok şey yaşadık. Amerika'da da yaşadık, geri döndük. O açıdan çok farklı bir bakış açısıyla tekrar izleyebildik. Ve bizi çok şaşırtan bir şekilde çok farklı baktığımızı da fark ettik. Mesela benim en sevdiğim karakterler değişmişti. Evet. Hiç sevmediğim bölümler en sevdiğim bölümler haline geldi. Evet, Bu kadar uç oldu ve çok desteklemediğim ilginçti. karakterleri anlamaya başladım. Yani bu açıdan çok değişik bir deneyimdi bizim için ve biz Gilmore Girls'ü ikinci kez izlediğimizden beri hep ilgili bir video yapmak istiyorduk. Ve bunu da tekrar izlemek konusunda yaparak hem de biraz da akademik bir konulara da bağlayarak sizle paylaşmak istedik. Evet, akademik olarak nasıl bakacağız? Nasıl bir çerçeveye oturtuyoruz? Yani aslında şöyle, bu tekrar izlemeyi repeat watching diye geçiyor Repeat galiba. watching var, rewatching behavior diye bir şey var. Bir de yeni bir kelime öğrendim, size de söylemek istiyorum. Bir makalede gördüm. Volitional diyor. Volitional ne demekmiş bak? Volitional reconsumption. Yani bir şeyi tekrar. Bilinçli kontrol altında olan, yani volitifmiş Türkçesi de. Ben Türkçesinde, İngilizcesinde ilk defa duydum bu arada. Evet, volitifi de ben değil. İradeyle ilgili, iradeli. Yani bir şeyi kendi iradenle gidip tekrar izleme, o şey geri dönme olarak anlatıyor. Yani farklı şekillerde başlıklar altında incelenebilecek bir şey. Bence psikolojiye de kesinlikle götürülebilecek bir şey. Kesinlikle. Ama biz burada daha böyle izleme deneyimi olarak paylaşmak Evet. istiyoruz. Ve tek bir dizi seçtik ki sonrasında, çünkü mesela tekrar izlediğimiz diziler diye başka bir bölüm yapmayı düşünüyoruz. Özellikle sitcomlar alanında. O ama nostalji olacak. Evet. Burada nostaljiden bahsetmiyoruz. Mesela yıllar sonra tekrar izlediğimiz zaman onun nostaljisini yaşadığımızdan bahsetmiyoruz. Çünkü bu konuda böyle de incelenebilir. Tekrar Evet. izleme deyince akademik olarak baktığımızda nostalji duygusuyla ilgili de çalışmalar var. Psikolojik çalışmalar da var. Biz burada aslında şuna bakıyoruz. Reception theory. Evet, reception theory o aslında bizim mesajı ya da işte gördüğümüz şeyi nasıl algıladığımızı anlatan bir teori. Yani o text dediğimiz, aslında text yazı değil burada bahsettiğimiz şey, hani içerikten parçalar diyelim ki biz izlediğimiz zaman onu algılama şeklimiz ve kendimizce yorumlama şeklimiz mi desem? Aynen öyle. Bir dizi izlediğiniz zaman seneler sonra dizi aynı ama sen değişmiş oluyorsun ya. Anlam izlerken yeniden üretiliyor. Hatta her seferinde anlam izlerken üretildiği için senin için yeniden üretilmiş oluyor. Evet, çok doğru. Yani o yüzden de siz herhangi bir şeyi aslında tekrar izlediğiniz zaman Yani tekrar değil bak.
Tekrar izlediğiniz Ama zaman. evet. Tek tekrar. Ama şöyle onu söyleyecektim, oraya bağlayacaktım. Yani bir şeyi çok sevip tekrar tekrar izlediğimiz zaman bence anlam tekrar üretilmiyor. Yani mesela diyelim ki bir tane diziyi çok seviyorsun. O yeni bölümü gelene kadar onu tekrar tekrar izliyorsun. Bu bahsettiğimiz şey değil. Değil. Bence şu da bahsettiğimiz bir şey değil. Yani çok sevdiğimiz bir dizi varmış. Biz onu açıp mesela Mesela arada 7 bir... numarayı izlememiz gibi. Hani. Aynen her gün bir bakıyorsun ya da işte birkaç günde bir bakıyorsun bir bölüm, bu bölümde ne olmuştu falan diye. Hani bu da değil bence. Çünkü Evet. bu işte nostaljiye geliyor aslında. Evet. Benim bahsettiğim yıllar sonra hani bilinçli olarak ben bunu izlemiştim deyip tekrar izlemek. Evet. Ve zaman geçtikten sonra sendeki değişimlerden sonra izlediğin şeyin anlam değiştirmesi senin için. Bence çok sihirli bir şey. Bence de çok sihirli bir şey. Bir de şey merak ediyorum. Evet, bize anlam değişti ama belki de mesela eskiden çok sevdiğin bir şeyi artık sevmiyorsun. Belki de o da olabilir. Ben hani Nasıl? mesela diyelim ki sen yıllar önce bir şey izledin, çok beğendin ama yıllar geçti, sen değiştin, artık sevmediğin de olabilir. Ben buna tamamen diziden örneklerle Tamam. anlatmak istiyorum. Tamam, bence hemen girelim çünkü benim dizi defterimde de aldığım not var, bir bölüm. Özellikle bir bölüm. Yani Öykü dizileri seyrederken not alıyor. Evet, ders çalışır gibi izliyorum dizileri. 2 farklı defterim var kategorilere göre. Onu sonra konuşuruz. Ama gerçekten de şöyle göstereyim. Özellikle bir bölümden çok için etkilendiğimiz çok için. güzel bir not vardı. Onu da paylaşmak okumayacağım tabii de. O bölümden bazı şeyler var paylaşmak istediğimiz. Onu da konuşacağız. Evet. Genel olarak başlayalım. Şimdi Gilmore Girls dizisini izleyen bilir, izlemeyenler için de bilmiyorum, izlemeyen birini de kaybetmeyelim burada, o yüzden. Biraz da şey yapalım. spoilerlarla dolu. Ama çok da değil. Bence şöyle diyelim. Bence biraz spoilerlar olacak. Bunu bilerek izleyin. Yoksa da izlemeyin de diyemeyeceğim. Çok güzel ama bilerek izleyin. Ama bence Ya da belki izlemediyseniz de bu bölümden sonra ilginizi çekip belki siz de izleyebilirsiniz. izlersiniz. Bir de şöyle, Gilmore Girls böyle bir hani sır çözme veya hani bir öğrendiğin zaman keyfini kaçacağı bir dizi değil. Evet, O çok süreç, günlük hayatı anlatan bir dizi süreç olduğu bir için. güzel geliyor. O akışı izlemek güzel geldiği için. Bir de şimdi galiba bir de 20. yıl mı 25. yıl mı öyle bir yani belli bir yıl geçtikten sonra tekrar bir film yapalım mı diye tekrar gündeme geldiği için de Evet. o yüzden tekrar belki siz de izlemek isteyebilirsiniz seneler sonra, bilmiyorum. Şimdi kısaca özetleyecek olursak Gilmore Girls bir anne kız hikayesi aslında. Amerika'da Connecticut eyaletinin Stars Hollow diye aslında hayali bir kasabasında geçen bir hikaye. Anne 16 yaşında çocuğunu doğurup tek başına annelik yapmak zorunda kaldığı için çocuğunu kendisi büyütüyor. Evet, ve çocuğu aslında bir noktadan sonra arkadaşı gibi oluyor. Biz Ve Rory'yi... hikaye bu başta başlamıyor. Evet, Kız da 16 yaşındayken başlıyor. evet, tam da orada başlıyor. Ve Rory, yani kızı, Lorelai ve kızı yıllar geçmiş, artık arkadaş gibi olmuşlar. Anne kızdan daha çok arkadaş gibi ama bence anne kızlık Anne kesinlikle kızlık var. var. O ilişki de var O yani. otorite, disiplin az da olsa yani bir sezonlar boyunca görebiliyorsun yani, full arkadaş diyemem ben onlara Evet, ama evet. arkadaşlığı iyi olan anne kız diyebilirim. Tabii bir kasabayla büyümüş aslında. O kasaba hayatının işte diner, yani oranın yemek yedikleri mekanın sahibi, işte o dans okulunun sahibi, araba tamircisinin çalışanı gibi böyle birçok kişinin aslında bir şekilde hikayenin içine dahil olduğu çok sıcak bir hikaye aslında. Diğer bir yandan Lorelai, kendi annesiyle de ilişkisi çok iyi değil. Çünkü kendine destek olmamışlar. Kendisi de biraz uzak tutmuş o dönemde. Evet. Yıllar sonra kızı çok başarılı bir okulda okumak için hak kazandığı zaman onlardan para istemeye gidiyor. Çünkü ailesi aşırı zengin Lorelai'nin. Onlar da bir şartla kabul ediyorlar. Her cuma beraber yemek yiyeceğiz diye. Bu şekilde hayatlarına uzun zamandır, hatta 16 yıldır hiç neredeyse görüşmemiş bir aile tekrar bir araya gelmiş oluyor. Aslında biraz zorunlu olarak cuma günleri. Şimdi bu aile hikayesi gibi ama aslında o ailedeki, özellikle o Lorelai ve annesi babası arasındaki o soğukluk ve hani aileyi sonradan kendi ailesini kendi çevresinde yaratmış olması ama ailesinden de kopmayıp o ilişkinin, çatışmanın devamlı olduğu, sevginin de olduğu, kırılmanın da olduğu
Bence çok etkileyici. Aşkların da oldu. Aşkların tabii ki de oldu. Çok etkileyici bir hikaye. Bizim en sevdiğimiz dizilerden biri. Yani gelmiş geçmiş benim için hep böyle en yukarıda kalacak dizilerden biri. Tabii ki de bu süreç içerisinde annenin, yani Lorelai'nin aşk hikayelerini ve kızın Rory'nin aşk hikayelerini de izliyoruz. İşte kızın mezun olması, üniversiteye gitmesi vesaire. Buradaki bütün o inişli çıkışlı dönemleri izliyoruz. 7 sezon sürüyor. O da şöyle, galiba lise 2'den başlıyor. Rory lisede başlıyor ve üniversiteyi bitirdiği zaman da bitiyor. Daha sonra da yıllar sonraki versiyonu çekiliyor. Şimdi oralara girmeyelim bence. Tamam. Direkt Gilmore Ben Girls'ün hemen- o dizi versiyonundan konuşalım. Tamam. Ben kendim nasıldım? Bu da aslında anlatayım mı? Evet, evet. Etnografiye Evet. gireyim mi? Tamam. Akademik olarak baktığınız zaman bir araştırma yöntemi olarak etnografi diye bir yöntem var. Etnografi. Buraya yazarız. Yani aslında self, hani kendi kişiyle alakalı demek. Akademide etnografi şöyle açıklayabiliriz. Bir kültürü, bir alışkanlığı incelerken, insanlarla ilgili bir şey incelerken kendini onun içine sokarak, gözlemleyerek baktığın çalışmalarda, nitel araştırmalarda etnografi çalışmaları yapılabilir. Otoetnografi, yani kişinin kendisini inceleyerek yaptığı, Kendi deneyimine dönüp baktığı çalışmalar otoetnografi oluyor. Ve o zaman senin verin, çalışma için, yaptığın araştırma için veri kendin oluyorsun. Kendi deneyimlerin, duyguların oluyor. Bunun için yöntemler var. İşte not tutmaktı, işte belki yani bir şekilde o kayda alman gerekiyor bunları vesaire. Şimdi bu akademik kısmı bir kenara bırakırsak, yani şu anda aslında bizim bu videoda yaptığımız çok loosely bir şekilde, nasıl Yani çok anlatabilirim? aslında belki de ucundan dokunarak diyelim. Ucundan dokunarak etnografik ve retrospektif de geriye dönüp bakarak bir çalışma olabilir. Evet, aynen öyle. Şu noktadan sonra spoiler olacağını söyleyelim. Öncesinde yoktu. Evet. Bu noktadan sonra spoilerlar veriyorum. Evet. Veriyoruz. Evet. Ben ortaokulda izlerken Gilmore Girls'te benim için, yani ben tamamen Team Logan'dım. Benim için Rory için en heyecan verici, en hani muhteşem aşk tabii ki de Logan'dı. Logan çok cool, çok havalı, çok yakışıklı, çok gizemli. Böyle o Rory için en heyecan verici olan Logan'dı benim için. Hani Dean fazla iyiydi, Jess fazla serseriydi ama Logan işte tam hani okuldan da tanışıyor. Aslında denk de, aileleri de denk falan diye düşündüğüm en harika match'ti benim için. Ama sonradan izlediğimde, birkaç sene önce izlediğimizde en sevmediğim karakter oldu. Yani şöyle söyleyeyim, karakter olarak sevmemek değil. İzlemeyi yine çok seviyoruz. Onun olduğu sezon 5. sezonda giriyordu galiba. Gerçekten 5. sezonda Logan'ın sahneler çok keyifli. Ama Logan Rory için hiç iyi biri değil. Evet. Ve bunu küçükken hani o ergenlik döneminde o tabii ki de o serseri karakteriyle daha çekici görüyorsun. Onlar olsun istiyorsun. Ama yetişkin haline baktığın zaman aslında Lorelai'nin tarafına geçtiğimi fark ettim. Lorelai Logan'ı onaylamıyorken ben ortaokul kafamda Lorelai'ye kızıyordum. Rory'yi anlamıyor diyordum. Çok iyi. Şimdi izlediğim zaman sonrasında Lorelai tarafındayım ve Rory'ye inanamıyorum, nasıl görmüyorsun diye. Evet. Ben de şöyle, biz ortaokulda, lisenin bir kısmında izledik ve biz de üniversite hayali kuruyorduk. Üniversiteye hazırlanıyorduk. O açıdan Rory ile çok fazla kendimizi daha benzeteceğimizi, hani de o yaşlarda olduğumuz için daha benzetiyorduk ama yıllar geçtikten sonra biraz da büyümenin de getirdiği bir etkiyle her şeye daha farklı da bakabiliyorsun. Yani biraz bence sadece aşklara değil, ilişkilere de daha farklı bakabiliyorsun. Mesela Lorelai'nin annesi Emily'nin arasındaki ilişkiye de daha farklı bakabildim. Çünkü orada mesela eskiden kavga ettikleri zaman çok keskin bir şekilde bir tarafı tutabiliyordum ama şimdi mesela ikisinin de anladığım tarafları olduğunu görüyorum. Mesela bence bu çok değişik gelmişti bana. Yani aslında ikisinin de kendine ait sebepleri var ve bunu belki de ilk izlediğimde hiç fark etmemiştim. Hep bir taraf tutmuştum. Belki çocuklukla da alakası var. Ama daha farklı, daha böyle herkesi de anlamaya başladığım bir bakış açısıyla izlediğimi fark ettim. Evet, not aldığım bölüme gelmek istiyorum. Benim için çok güzel bir bölümdü. Hem de bu bakış açımızın değiştiğini ve farklı bir şekilde izlediğimizi de ispatlayan bir bölüm. 6. sezonun 8. bölümü. 6. sezon bizim en sevmediğimiz bölümdü ilk başta. Evet, Lorelai ve Rory'nin küstüğü o sezon. Çok sinirim bozuluyordu. İki tarafı da çok inatçı buluyordum. Rory'e çok kızıyordum. Evet, bak orada Rory'e kızıyorduk. Evet. Çünkü çok saçma davranıyordu.
Evet. İlginç bir şekilde yıllar sonra sadece insanları anlayan bir şekilde değil de yazarı da anlayan bir şekilde izliyorum. Çok başarılı bir şekilde kurduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu sezonun bu bölümünü bölüm olarak hani yazım olarak da çok başarılı olduğunu Bence düşünüyorum. hatta bütün sezonlar arasında beni en etkileyen bölümlerden biri buydu. O da şöyle, bu bölümde Rory ile Lorelai küs. Jess yıllar sonra geri geliyor. Daha önce her şeyi dağıtıp gitmişti. Kötü ayrılmışlardı Rory ile. Ama bu sefer geldiği zaman her şeyi düzeltmiş oluyor gibi bir şey oluyor. İlginç bir şekilde. Tam Rory ile Logan birbirlerine iyi gelmedikleri bir ilişki içindeler bence. Arkadaşları zom olmuş, işte içmişler Logan'ın. Zaten Logan hayata karşı çok umursamaz. Böyle içerken de şey diyorlar. It's temporary. Grab a drink. Yani bu bir geçici bir şey. İç gitsin falan gibi bir bakış açıları var ve bunu söyleyip içiyorlar. Ondan sonra aslında Rory orada bir bakıcılık yapıyor. Kendisi de içmemişti o kadar diye hatırlıyorum. Yani onların şeyinde bir bakıcılık yapıyor. Tam zaten o sırada Emily ve Richard'ın evinde kalıyordu. Evet. O sırada Jess geliyor. Jess geldiği zaman... Bu sırada hatırlamayanlar için biraz spoiler olacak bilmem için Rory Yale'i bırakıyor. Anneannesinin derneği için çalışmaya başlıyor. Evet. Ve o dernek de aslında anneannesinin yaşındaki insanların zaman doldurmak için gittiği etkinlikler yapıp bağış topladıkları bir etkinlik. Yani Rory için potansiyeli çok daha fazla Rory'nin orada. Neyse Jess geldiği zaman aslında orada o tezatlığı görüyoruz. Çünkü Jess'in bıraktığı yerdeki Rory ile tekrar geldiği yerdeki Rory bambaşka bir yerde. Öyle kısaca konuşuyorlar. Kimse görmesin diye kısaca şey yapıyor. Ondan sonra bu arada Jess de bir kitap yazmış. Onun için gelmiş galiba. Onu Rory'e senin sayende deyip Rory'e hediye ediyor. Bu da çok önemli bence. Çünkü Rory de onun hayatını değiştirdi aslında gerektiği zaman. Neyse ertesi gün yemek yemek için sözleşiyorlar. Tam yemeğe gidecekken Logan geliyor. Çok kıskanıyor. Ve beraber yemeğe gitmiş oluyorlar. Üçü beraber. Ve Logan ona hep çok kötü davranıyor. Bir de ben de arkadaşlarımla diyaloglarımı yazsaydım da kitap diye bastırsaydım falan diye böyle küçümsüyor. Ve çok önemli yazar isimlerinden bahsediyor. Küçük düşürmek için ama diğer bir yandan Jess o kadar iyi biliyor ki edebiyat, o kadar okumuş bir insan ki aslında küçük düşürecek bir durumu da yok. Bak bu detayları unutmuşum. Neyse Jess sinirlenip kalkıyor. Rory arkasından gidiyor. Ve Jess diyor ki buna inanamıyorum. Rory Logan'ı savunmaya çalışıyor. O iyi biridir falan diye. O da diyor ki onu bırak, sana ne olmuş diyor. Yani orası çok güzel. Çünkü sanki Jess Logan'a sinir olmuş gibi düşünüyoruz biz ve hani Logan çünkü onu ezmeye çalışıyor. Yarışa giriyorlarmış gibi. Ama Jess'in umurunda bile değil Logan. Evet yani onun küçük düşürmesinden rahatsız olmamış. Sadece Rory o şekilde görmekten sen rahatsız bu değilsin diyor orada ona. Evet diyor yani sen ne yaptın? Hani sen çalışkandın. Bu adam tarzındaki insanlarla biz hani dalga geçerdik. Sen inanamıyorum sen okulu bırakmışsın. Richard ve Emily ile yaşıyorsun. Ne olmuş sana diye şey oluyor. Hani nasıl oldu diyor. Sen bu değilsin. Ne oldu sana deyince Rory böyle bir sanki o an bir uyanıyor. Bilmiyorum diye düşünüyor. Hani diyor. Hani ama orada bir uyandığını görüyorsun. Daha sonra çok etkileyici. Bence de. Sonra Rory içeri giriyor. Logan'la çatışıyorlar. Niye ona kötü davrandın falan diye. Logan geçiştirmeye çalışıyor. Sonra da Rory'nin her sözünde it's temporary, grab a drink diyor. Hani böyle geçici bir şey, iç gitsin diye. Ya burada ciddi bir şey konuşuyoruz lütfen. Bunu geçiştirmemek lazım. Bir de zaten hayatını geçici diye kızı kötü etkiliyor. Zaten Yale'i dondurmasının sebebi de o ve Rory babası. ve babası. Logan ve babası. Neyse bu iyice dikkatimizi çekiyor bu arada. Hani Logan'ın o boş ver gitsin her şey geçici zaten demesiyle Jess'in ne oldu sana kendine gel demesi. O zıtlığı görüyoruz. O ikisini yan yana gördüğümüz zaman bir de şey çok zekice yapılmış bir şey bence yazım açısından. Geçmişten gelen bir karakterle yani Rory'nin geçmişinden aslında hayatına daha işte o hayalleri tazeyken, üniversite için hazırlanırken ki zamanından biri getirerek hani o zamanına bir bağ Jess aslında. Ve şimdiki onu yanlış yere sürükleyen kişiyle yan yana görmek çok etkileyici. Bence de aynen. Ve sonra Logan diyor ki Yale'i bıraktığın için beni suçlayamazsın diyor. Öyle bir kavga ediyorlar. İlk defa Rory Logan'ı hani o büyülenmiş gibi peşinden gidiyor ve ne yaparsın affediyor ya. İlk defa peşinden gitmiyor ve lane'de kalıyor. İlk defa böyle
uyanmış gibi oluyor. O 6. sezondaki gerçek Rory'e gidecekmiş gibi bir umudumuz oluyor. Diğer bir yandan da Lorelai Polanka diye bir tane köpek sahipleniyor ve o hasta diye sabahlıyor. Burası çok duygusaldı. Sesim titreyecek. Neyse işte. Bu arada Polanka Ünlü aslında ünlü bir birinin- ismi, bir şarkıcının değil mi? Evet. Şarkıcı. Onun hep göndermelerle dolu zaten bir dizi. Popüler kültüre çok fazla göndermesi olan bir dizi olduğu için biz birçoğunu da bilmediğimiz için aslında onları kaçırarak izliyoruz. Evet ama ona rağmen de gayet güzel izleniyor. Ben çoğu pop kültür referanslarını bir de eski referanslar olduğu için iyice anlamıyoruz. Ama tabii ki de küçükken izlediğimiz halindeki anlamamazlığımızla sonradan izlediğimizde yani birçok şeyi daha anlayabildiğimiz bir döneme de gelmiştik. Bir de biz o dönemde hani Amerika'ya gidip geldiğimiz için hani biz de Amerika'da okuduğumuz için üniversiteyi oradan da bir Rory'yle Anladığımız bir bağ taraflar. kurduğumuz ya da anladığımız taraflar da oluyor. O da ilginç bence yıllar sonra tekrar baktığımızda. Neyse Lorelai bir köpekle ilgileniyor. Biz köpek sahiplenmiş ve köpek hastalandığında Rory'nin yatağında yatırıp onun ayağında sabaha kadar bekliyor başucunda. Burası neyse bana çok duygusal Ben geliyor. duygulandım. Luke gelince ağlamaya başlıyor Luke'a. Diyor ki işte ona bakabilirdim, işaretliği anlayabilirdim, müdahale edebilirdim diyor. İyi bir anne değilim falan diye ağlamaya başlıyor. Ama orada aslında Rory'den bahsediyor. Polanka'dan bahsetmiyor. Öyle bir ikilik var. İki anlam var gibi orada. Aslında çünkü Lorelai de inat ediyor Rory ile barışmama konusunda. Evet, Bu iki taraf da ikisinin inat ediyor. İkisinin de yani Rory'nin böyle bir uyanmaya başlaması ve Lorelai'nin o pişmanlığını aynı anda görmek harika. Çok etkileyici bir Çok bölüm. etkileyici. Bu şey bölümü mü? Bir orayı da oku. Bir şey daha En söyleyeceğim. son bölüm sonunda o DAR toplantısında yine bu büyükannesi yani anneannesinin yaptığı toplantıda Rory Emily ile kavga ediyor. Emily Artık anneannesi. anneannesiyle kavga ediyor. Emily bir noktada diyor ki baban gelince konuşacağız diyor. Ya Tüylerim diken diken. evet. Çünkü aslında Rory'yi Lorelai yerine koymuş. Yani kendi kızını istediği gibi yetiştirememiş, istediği gibi olmamış Lorelai. Şimdi torununu onun yerine koyup istediği kızı yaratmaya çalışıyor ondan aslında. Evet. Çok yani etkileyici aslında ya. her şeyin yanlış olduğu ama her şeyin yoluna gireceği bir bölüm gibi bir şey. Ve ondan sonra arkada da Rus müziği balalayka çalıyor. Ve kavga sonunda en neşeli kısmı çalıyor. O sırada dizi bitiyor. Şef kesimi denir. Aynen. Çok başarılı bir Çok bölüm. güzel. Yani eğer izlediyseniz bence gidin tekrar izleyin Gilmore Girls'ü. İzlemediyseniz de gidin Gilmore Girls'e başlayın. Evet. Bence işte 6. sezon 8. bölüm yani dizinin en başarılı bölümlerinden biri. Bütün hikaye çok zıt. Yani normalde Gilmore Girls'ü temsil eden bir bölüm değil. Herkesin Sinir karakter bozucu. dışında hareket ettiği. Çünkü Rory öyle bir insan değil. Hani Lorelai'nin köpek alması ve ona bakması da çok Lorelai'lik bir şey değil. Çünkü Evet. o öyle Çok sorumluluk almak isteyecek de bir insan değil. bütün bu işte küslük çok sinir bozucu. Çünkü hikaye anne kızın Hikayesi. ilişkisi. Bir de yani ilişkisi. Rory'nin orada öyle bir toplantıları yönetme şeyinde olması da saçma geliyor. çok karakter dışında. Ama hikaye baktığınız zaman aslında öyle bir yoldan çıkıyor ki yani kendi yolundan öyle bir çıkıyor ki öyle bir kayboluyor ki işte yolunu bulduğu yani çok uzaklaştığı için geri dönebiliyor gibi. Anlatabildim De mi? anladım ben dediğini. Yok anladım. Bir de şey çok güzel. O uyanmayı Jess'in sağlaması aslında. Sonradan Jess'ler tekrar olmuyorlar bu arada ama Jess gelip bir dokunup gitmiş oluyor. Çünkü aslında Rory onun hayatına dokunup gitmişti ve iyi bir yöne çevirmişti. Ayrıldıktan sonra yıllar sonra tekrar onun gelip de onu iyi bir yöne çevirmesi. Yani Evet. bence yazım olarak o çatışmaların kurulumu, bölümün kurulumu ve sonunda hani çok neşeli bir müzikle bitmesi ama herkesin çok mutsuz olduğu. Evet. Ama diğer bir yandan Böyle o o neşeli bütün karakterlerin dönüşümü. dönüşümü ve şey gibi görüyorsun. Yani bu bölüm yoğun ve yorgun bir bölüm ama sonraki güzel bölümlerin habercisi gibi bir de bir his geliyor. Ondan sonra gerçekten de sezonun devamında barışıyorlar da tabii ki de. Evet. Spoiler. Bunu izlediğimde hiç beğenmediğim ve gerçekten hiç sevmediğim bir Evet. sezon. En En büyük sevmediğim ihtimalle de en sezondu. sevmediğim bölümlerden biriyken seneler sonra çok bambaşka bir bakış açısıyla en sevdiğim bölüm yani bu deftere yazdığım bir bölüm olması bence şey açısından da güzel. Yani sadece herkese anlayabileceğimiz bir işte olgunluğa eriştik gibi değil bu. Büyük bir çoğunlukla da yazarken, senaristin hani o hikayeyi kurarken gerekli olan çatışmayı da hani güzel kurduğunu ve akış olması lazım ya böyle bir
böyle olduğu zaman biz daha çok severek izliyoruz. Ona çok güzel verdiği bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Tabii çocukken biraz daha şey bakıyorsun olaya. Ay işte Logan'la işte hem şemsiyeyle atladığı bölüm. İşte Logan'ın arkadaşıyla dersi bastığı bölüm falan. Onlar işte ya da mesela Rory'nin Chilton'dan gelen kızı okulu gezdirirken Logan'ın gelip Flört etmesi evet falan. flört etmesi. Bunlar böyle o güzel bölümlermiş gibi geliyordu. Onlar tabii ki de izlemesi keyifli bölümler ama Evet, yani Rory'e iyi gelmediğini görüyoruz. Tabii Rory bundan kurtulamıyor ama neyse. Belki şimdi kurtulmuştur. Yıllar sonra tekrar çekerlerse evet ya bilemiyorum. bak yine spoiler olacak. Ama ben şeyi pek beğenmedim. Yıllar Yıllar sonraki filme. Bir yandan da şunu çok beğendim. Yani Lorelai'nin kızı olarak Rory aslında hani çok zıtlardı. Çünkü Lorelai işte erken yaşta hamile kalıp okulu bırakıp bir işte kendi ayakları üstünde durmaya çalışıp ve aslında çok serbest bir hayat tarzına sahipken Rory çok akıllı, çok kitap okuyan, çok çalışkan, çok zeki bir kızdı. Böyle ve aslında çekingen. sonrasında onun o yoldan çıkması benim sinirimi bozuyordu Rory'nin. Ama diğer bir yandan hikaye olarak baktığın zaman biz Gilmore Girls'ü 16 yaşındayken Rory izlemeye başladık. Değil mi? Öyleydi. Evet, Rory Ve 16. Lorelai de 16 yaşında doğurmuştu. Hani o zıtlıklarını görerek başladık. Sonrasında çok büyük spoiler veriyorum. Bilmiyorsanız bakın. Durun. Rory'nin o hani hamile kalması en sonunda ve çocuk kimden bilmiyoruz ama hani Bu film bilmememiz versiyonunda. film versiyonunda. Bir yandan da hani sanki başlangıca ve o aile şeyine bağlanıyor. Hani Lorelai'ye bağlıyor. Devamını izlemek isterim. Ve hani Lorelai'nin yanında olan hep Luke büyütmüş aslında. O bölüm çok iyiydi bak. Benim eskiden de en sevdiğim, şimdi de en sevdiğim bölümlerden biri. Bak o Her şey de değişmemiş değişmiyor. mesela. Anneanneyle dedenin, Emily ile Richard'ın tekrar evlendiği, evlilik tazelediği bölümde Rory Logan'a bir adım atıyor. Kendisi adım atıyor. Ama benim en sevdiğim kısım şuydu. Christopher da orada. Rory'nin kendi babası. Ve Christopher gelip Rory'nin Logan'ı bastığı zaman Luke da geliyor ya. Orada bir kavga ediyorlar ya. O çok bence o işte o ilişkiyi çok güzel anlatıyor. Hani sen neredeydin diyor. Sen babasıymış gibi davranıyorsun ama bu çocuk hastalandığında İşte bir şey yemediğinde, Yale'de okula başladığında o bir tane bölüm vardı. Devamlı yatak taşıyorlardı. Onları taşırken aslında her zaman yanında Luke vardı ve aslında o babası gibi. Evet. Orası da çok güzel bölümdü. Gelecektim. Yani bu babası gibi olduğu için Luke, babası olmayan birinin onu büyütmesi. Yani hikayesini biz sanki böyle seneler sonra sanki bunu Rory'de de göreceğiz gibi. Yani Rory'nin bence çocuğunun babası Logan yani. Yani evet. Aslında önemi de yok çünkü çocuğunun babası onun yanında olmayacak. Evet. Yani Logan her şeyi bırakıp, ailesinin o seçtiği kızı bırakıp, her şeyi bırakıp Rory'nin hayatında o çocuğunun babası olarak olmayacak. Öyle bir insan Öyle bir değil. insan değil. Zaten Rory'e o değeri de vermiyor. Hiç kimseye vermiyor ki Logan. Hiç Kendine de kimseye. vermiyor. Kendine hayrı Evet. olmayan başkasına hayrı mı olur? İşte olmaz yani. Evet. Yani Rory'nin diğer hani bir ihtimal de vardı ya bir sonradan tanıştığı birinden de olabilir diye bir barda bir tanışıyordu. Hiç Rory'lik olmayan hareketler yapıyordu. Neyse. Onu tam hatırlamıyorum ya. İşte çok üzgün olduğu bir dönemde yine aman Rory üzülmesin. Ya yat çalar ya da kalır yani neyse. İkisinden birinden gibi hani görüyoruz. Bence Logan çocuğun babası. Ama o büyütmeyecek. Hatta belki de Jess büyütecek falan. Evet, Öyle bir yani umuda giriyorum ben çok bilmiyorum. güzel olurdu. Ben Sanki böyle bir öyle bir circle of life hani Evet. tekrar bir o dairesel bir şey tamamlanıyor gibi. Yani her ne kadar kızsam da Rory bazen çok sinir bozucu oluyor. Ama diğer bir yandan da kendi şartları içerisinde, kendi psikolojisi ve hani durum içerisinde doğru olanı yaptığını düşünüyor. yani böyle aslında daha çok konuşmak isterim. Yani mesela işte Team Logan, Team Dean, Team Jess arasından, Evet. o üçlü arasından ben en çok Eskiden Logan'ın değişti mi? Logan'dım. Kesinlikle değişti. Bu şeyden farklı. Logan'lı sahneleri izlemek keyifli ama Rory ile Logan birlikte olsun demiyorum. Hatta Jess'in tanıdığımız sezonda 3-4'tü galiba. Orada Jess de aslında Rory için uygun değil. Değil. Çünkü Ama onu zorluyor. Diğer bir okuldan yandan kaçmasına sebep oluyor ama aslında orada kaçan tamamen Rory'ydi. Evet. Orada da çok kızmıştım. Annesinin mezuniyetine gitmeyip Jess'in yanına gidiyor. Hayır bir de yarın git yani. Ne diyordum? Yani o zamanki Jess'i de tutamıyorum. Oradaki Jess çok toksikti. Kaybolmuştu ve o kaybolmuşluğunda iletişim kurulamıyordu Jess'le. Dean'e gelecek olursak Dean aslında çok tam bir boyfriend material gibi gözüküyordu. başladı. Yani tam bir erkek arkadaş
olacak insan. Yani çok İyi bir ilişkiymiş gibi gözüküyordu. nazik, kibar, tatlı biriymiş gibi gözüküyor ama giderek aslında onun da karakterindeki bozuklukları gördüğümüz. Ve evliyken Rory ile aldatması. Orada tabii Rory'nin de suçu var. yani ikisine de evet, yani Rory ne kadar gıcık bir karakter olmuş değil mi? evet ya, evet. Ama hikayenin devam etmesi açısından da bütün bu şokları yapıyor ki biz de aslında merakla izliyoruz yani. Evet, yazma açısından doğru yazılmış bir şekilde görüyorum yani ben. Ben de. İzlerken kimi zaman çok sinir bozucu, kimi zaman keyifli, hani güzel bir bölümdü ama o gidişatı izlemek, o hayatın akışını izlemek çok güzeldi. Bazı yerlerde o kesişimler ve bu bahsettiğimiz bölümdeki gibi de denk gelişler, ya hayatıma yıllar sonra hani tekrar denk gelişi ve o uyanmalar, fark etmeler. Bilmiyorum, bence çok güzel bir çözülüm bir bölümüydü. İlk izlediğinde peki Lorelai ve Max Medina hakkında ne düşünüyordun? Sonra ne düşündün? Ben Max Medina'yı çok sevmiyordum. Seviyordum ama ondan olmasını istemiyordum. Luke var falan diye ama şimdi sonradan izlediğim zaman aslında çok güzel bir seçenekmiş Max Medina. İşte Max Lorelai için fazla iyi gibi bence. Yani evet, Lorelai ona uygun biri daha değil. serseri bir hayat tarzına sahip Yani bir insan. Lorelai onun eğer evlenselerdi de üzerdi. Evet. Yani Lorelai üzerdi. Bu anlattığımız detayları ve dahasını da arayı açıp bir şeyi izlediğin zaman yani ben daha net görebildim mi fark ediyorum. Yani sadece aşk ilişkilerinde değil, mesela Rory'nin başka seçimlerinde de, Emily ile Lorelai'nin arasındaki ilişkide de. Evet, yani bence Rory'nin kariyer yolunda da, yani mesela Rory Logan'ın babasının gazetesinde bir staj yapıyor ve orada tek bir lafla bütün hayatını yok sayacak kadar, bütün hayallerini yok sayacak kadar adamın o kabalığından dolayı okulu falan bırakıyor. Yani resmen adam aslında narsist bir yani biz şeyin... hiç mi karşılaşmadık kötü insanlarla? Biz de karşılaştık. Ama işte biz yani mesela ben çocukken izlediğimde öyle biriyle karşılaşmamıştım. Evet işte. Ve yani çok sinir olmuştum. Nasıl bunu yaparsın Rory diye Rory'ye kızmıştım. Evet, kızmıştım. Ama sonra Rory onu gözüne çok idealleştiriyor. Böyle onu çok hani gazeteciliğin en top ismi olarak görüp o sende yok diyorsa bende yoktur o yetenek gibi bir düşünüyor ya. Yani biz de sonra seneler sonra öyle insanları gördüğümden sonra Rory'nin nereden kırılmışlığını anlıyorum. Ama diğer bir yandan da daha da çok kızıyorum. Daha da çok hırslanması gerekiyordu Evet. çünkü. Aynen öyle. Bu aralar Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir gibi diziler izliyoruz. Big Bang Theory'yi yeni bitirdik. Bunlar hakkında da konuştuğumuz başka videolar yapacağız. O yüzden de bizi takip edin ve zil tuşuna basarak videolarımızdan haberdar olun. Eğer bizi podcast olarak dinliyorsanız da hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Video haline bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Yoksa Kanalımıza da burada da gelebilirsiniz. devam edebilirsiniz. Ve bizi diğer sosyal medya mecralarından da takip edebilirsiniz. Ve bu videoya da hype yapmayı unutmayın. Puan veriyorsunuz bize, öyle diyebiliriz. Beğenin ve abone olun ve çok teşekkür ederiz. Yorumlarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.